Herkese selamlar. Ben Ercet Evlim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mac kullanıcılarının sık sık işletim sistemi mimarisi nedeniyle yükleyemediği programlar oluyor. Bu durum Windows veya benzeri daha esnek ve programlarla uyumlu çalışabilen işletim sistemlerinin kullanımı ihtiyacını doğuruyor. Daha önceki videolarda bu ihtiyaca cevap verebilmek için UTM ile sanal makine nasıl oluşturabileceğimizi görmüştük. Bu videoda VMware Fusion Pro'yu nasıl indirip Mac bilgisayarımızda performanslı şekilde kullanabileceğimizi inceleyeceğiz. VMware Fusion Pro, Broadcom'un sunmuş olduğu bir yazılım. Açıkçası sanal makinelerden pek performans beklemek hata olur ama UTM'e göre daha az bellek ve işlemci kapasitesi ayırmama rağmen sunduğu performans beni çok şaşırttı. Yararlı olacağını düşündüğüm için de sizle paylaşmak istedim. Lafı çok uzatmadan hemen başlayalım. Şimdiden iyi seyirler. Evet, öncelikle VMware Fusion Pro'yu indireceğiz. Hemen tarayıcımızı açalım. Broadcom'un sitesinden indireceğiz arkadaşlar. Broadcom.com'a giriyorum. Büyütelim tarayıcımızı. Ekranın sağ üst köşesinde Support Portal seçeneği var. Bu seçeneği tıkladıktan sonra Go to Portal'a basmamız gerekiyor. Bu butona tıkladığınızda yalnız sizden giriş yapmanızı isteyecek. Eğer üyeliğiniz yoksa direkt burada Go to Portal'a basmadan kayıt ola tıklayarak da kayıt olabilirsiniz. Benim üyeliğim olduğu için Go to Portal'a tıkladım. Kullanıcı adımı giriyorum. İleri diyorum. Tekrar kullanıcı adımı girip ileri diyorum. Şifremi giriyorum ve giriş yapa tıklıyorum. Arkadaşlar Broadcom'un sitesi biraz karışık. O yüzden kaybolmanız muhtemel içinde yapmış olduğum adımları tek tek uygularsanız herhangi bir problem olmadan hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Evet, şu anda giriş yaptık. İsmimizin sol tarafındaki şu butona tıklıyoruz bir kere. Daha sonrasında VMware Cloud Foundation'a tıklıyoruz. Ekranın sol tarafında My Downloads'a tıklıyoruz. Biraz aşağıda hemen VMware Fusion'ı görüyorsunuz. Bunu seçiyoruz. Çıkmış olan en yeni versiyonunu seçiyoruz. Buradan da aynı şekilde seçimimizi yapıyoruz. Evet, VMware Fusion Pro'yu ekranın sağ tarafında fareyle göstermiş olduğum butona tıklayarak indirebilirsiniz. Şu anda ben indirme işlemini gerçekleştirmeyeceğim, bir yüklemeye göstermeyeceğim. Çünkü Mac'te çok kolay uygulama yükleniyor. VMware Fusion Pro'da çift tıklayarak yükleyebileceğiniz basit yüklemesi olan uygulamalardan bir tanesi. Hemen dilerseniz VMware Fusion Pro ile nasıl sanal bir bilgisayar kuracağız, bu tarafa geçelim. Evet, VMware Fusion Pro'yu indirip kurduğunuzu varsayıyorum. Ben de şu anda mevcutta yüklü bir sanal makine var. Bu yüzden bu şekilde bir ekran çıkıyor karşıma. Sizde muhtemelen böyle çıkmayacaktır ama ekranla zaten işimiz yok. VMware Fusion Pro'yu açtıktan sonra ekranın sol en üst kısmındaki dosya kısmına bir kez tıklıyoruz. Daha sonrasında yeniye tıklıyoruz. New seçeneğini tıklıyoruz yani. Böyle bir ekran çıkacak. Burada Get Windows from Microsoft'a tıklıyoruz. Continue diyoruz. Tekrar continue dedik. Burada Windows'un hangi sürümünü istediğimizi soruyor. Enterprise ve Professional var. Professional seçiyorum ben. Dili isterseniz seçebilirsiniz. Burada Türkçe dil desteği de var. Biz de Türkçe olarak seçelim. Daha sonrasında Download Windows'a tıklıyoruz ve bizim için program bir Windows ISO dosyası indiriyor. Bu kısmı ben beklememeniz adına hızlandıracağım. Evet, yükleme dosyası inmek üzere. Hatta şu anda ISO dosyasını da oluşturuyor. Bekliyoruz. Bu alanın tamamlanma hızı arkadaşlar bilgisayarınızın ve internetinizin hızına göre değişebilir. Tabi Broadcom'un sunucusunun vereceği download hızına göre de değişebilir. Bilginiz olsun.
Evet, şu anda VMware programı bize Windows 11 ISO dosyasını oluşturduğunu ve bu dizine kaydettiğini, yerleştirdiğini söylüyor. Devam diyoruz. Burada herhangi bir seçim yapmıyoruz. Devam diyoruz. Şimdi burada bir otomatik şifre oluşturmamızı istiyor. Tıklayalım. Generate etsin. Şöyle bir şifre verdi bize. Devam dedik. Evet, burada da herhangi bir seçim yapmadan ileri diyebiliriz. Evet, şu anda sanal makinemizin özelliklerini gösteriyor bize. Windows 11 64 bit ARM. Kapasitesi 64 GB'mış hard diskinin. 4 GB RAM'i var. 2 çekirdekli CPU'su var. İlerleyelim. Evet, Finish'e bastığımızda nereye yükleneceğini seçmemizi istiyor. Eğer harici bir hard diske ya da SSD'ye yüklemek istiyorsanız buradan seçim yapabilirsiniz. Ben devam diyorum. Evet, şu anda sanal bilgisayarımız açıldı. Hemen herhangi bir tuşa basıyoruz. Klavyeden herhangi bir tuşa bastıktan sonra Windows yükleme ekranı açılacak. Evet, dil seçimlerini yapabilirsiniz. İleri diyorum. Türkçe seçili zaten. Klavye ayarını Türkçe Q olarak seçiyoruz. İleri diyorum. Windows 11'i yükleyeceğiz. Şöyle her şeyin silineceğini kabul edelim. İleri diyelim. Herhangi bir ürün anahtarımız yok. Ürün anahtarım yok seçeneğini tıklıyorum. Buradan yüklemek istediğiniz işletim sistemi tipini seçiyorsunuz. Ben Home yükleyeceğim. İleri diyorum. Kabul et dedim. İleriye bastım. Evet, yükleye tıklıyorum. Şimdi bekliyoruz yüklenmesini. Yine buraları hızlandıracağım veya keseceğim arkadaşlar kurguda sizin de beklememeniz için. Evet, %80 civarlarında bir restart attı arkadaşlar. O yüzden videoyu devam ettirdim. Şu an yeniden başlamasını bekliyorum. Evet, kalan kısımları arkadaşlar kesmeyeceğim. Çünkü bazen Windows yüklerken farklı tepkiler verebiliyor veya anlamsız hatalar verebiliyor. Bir hatayla karşılaşırsak çözümünü de görün diye kesmeyeceğim. Hızlandıracağım sadece video yüklerken. Evet, şu an yükleme tamamlandı. Artık yapılandırma kısmına geçtik. Bölgemizi seçiyoruz. Türkiye. Evet dedik. Klavyemiz Türkçe Q. Evet. İkinci bir klavye düzeni eklemek istemiyoruz. Atla diyelim. Beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Güncelleştirmeleri denetleyecek. Daha sonrasında bazı güncelleştirmeler yapacak. Evet, yeniden başlatıyor sanırım. Bilgisayarınızın arkadaşlar donup donmadığını şuradaki butondan anlayabilirsiniz. Yanıp sönüyorsa eğer problem yoktur. Evet, gördüğünüz gibi ara sıra yanıp sönüyor. Evet, bilgisayarımıza isim verelim. Bilgisayar yazalım. Devam dedik. Evet, şimdi bazı güncelleştirmeler yapacak sanırım.
3 adımdan oluşan güncelleştirme gelmesi gerekiyor. Evet. Yine buraları da hızlı bir şekilde geçiyorum. İlk adım tamamlanıyor şu anda. %99 olmuş. Evet, ikinci adıma geçti, yüklüyor. Beklemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, güncelleme işlemi tamamlandı. Microsoft deneyimizin kilidini açın diyor. Açalım. Evet, burada bir Microsoft hesabıyla giriş yapmamızı istiyor bizden. Microsoft hesabınız varsa giriş yapabilirsiniz. Yoksa bir tane oluşturabilirsiniz buradan. Bakalım, geçmeden izin vermiyor maalesef. Hemen giriş yapalım bir tane hesapla. Parolamızı girelim. Pin oluşturuyoruz. 4 haneli bir sayı yazdım arkadaşlar. Sonraki diyelim. Evet, bize ahiret soruları sormaya başladı. Evet, geçmişte yüklemiş olduğumuz, daha doğrusu Microsoft hesabımızla geçmişte giriş yapmış olduğumuz bilgisayarlar varsa burada görebiliyoruz. Buradan verilerimizi yükleyebiliyoruz. Ben veri yüklemek istemiyorum. Yeni bir bilgisayar olarak ayarlaya tıklıyorum. Evet, kısa bir süre daha bekleyeceğiz. Ardından Windows kullanılabilir hale gelecek. Sonrasında da driver'ları nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Driver'ları yükledikten sonra Windows'u kullanmaya başlayabileceksiniz. Atla diyorum buraya. Tekrar atlaya tıkladım. Atla seçeneğine tıklıyorum. Şimdi değil diyelim. Reddedelim. Reddet. Geri dedik. Reddet diyoruz. İleri diyelim. Atla diyoruz. Gördüğünüz gibi illa bize bir şey satacak. Evet, Windows şu anda açıldı ama sürücüler yüklü değil. Sürücüler yüklü olmadığı için ekranda simgeler büyük vesaire kötü gözüküyor biraz. Şu arkadaki diğer bilgisayarı kapatalım. Kafamız karışmasın. Bunu da büyütelim. Gördüğünüz gibi çözünürlük çok kötü. Şimdi bunu düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Yukarıdan VMware'ın tools'unu yüklüyoruz. Çok pardon, kapattım. Evet, yukarıda Virtual Machine seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonrasında Install VMware Tools'a tıklıyoruz. Install'a tıklıyoruz ardından. Bu seçeneğe bastığımızda CD-ROM'a sanal bir CD yerleştirecek arkadaşlar. Evet, bazı hata mesajları verdi. Evet, next 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 şeklinde arkadaşlar yükleyebilirsiniz. Bekliyoruz yüklenmesini.
Yüklemenin sonuna doğru ekran çözünürlüğümüz düzelecektir arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi ekran çözünürlüğümüz düzeldi. Driver'ları yükledik. Şu anda restart atmamızı istiyor bizden. Evet'e tıkladık. Restart atıyoruz. Evet, tekrar başlıyor. Pinimizi girelim. 4 haneli bir pin oluşturmuştuk yüklemeyi yaparken. Bu pini yazıyorum. Yazdığımda bilgisayarımız açılıyor. Sanal bilgisayarımızda şu anda restart attık. Hemen RAM'i ve belleği nereden değiştirebileceğimizi göstereceğim size. Bunu değiştirebilmek için öncelikle sanal bilgisayarı kapatmamız gerekiyor. Bilgisayarı kapattım. Evet, daha sonrasında ekranın sol üst köşesindeki Virtual Machine seçeneğine tıklıyoruz. Ve buradan ayarlara gireceğiz. Şöyle ortada ayarlarımız. Evet arkadaşlar, buradan Memory'e tıklıyoruz. Üst tarafta işlemci çekirdeği sayısını seçebiliyoruz. Alt tarafta ise RAM'i seçebiliyoruz. RAM miktarını değiştirdikçe burada bilgisayarımıza kalan dahili RAM miktarı da otomatik olarak gösteriliyor. Buradan da RAM ve işlemci ayarlarınızı yapabilirsiniz. Bunun dışında diğer komponentleri de buradaki farklı seçim alanlarından yapılandırabilirsiniz. Mac bilgisayarımıza sanal makineyi kurduk ve ayarları yapılandırdık. İşlemci çekirdeği seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken kısa bir durumdan bahsedeceğim. Sanal makinemizin işletim sistemi maksimum 4 çekirdek işlemci kullanabiliyor. Yani 5 veya daha fazla çekirdek seçersek hem fiziki bilgisayarımızın performansından tüketmiş oluyoruz hem de ayırdığımız bu kapasiteyi sanal bilgisayarda kullanamıyoruz. Şöyle ayarlardan hatta göstereyim. Evet, çekirdek ayarına girdim. Şu an 4 seçili, gördüğünüz gibi bunu 8 yapıyorum. Aşağıda zaten gösteriyor. Türkçe'ye çevirmek gerekirse sanal makinenizde bulunan işlemci çekirdeklerinin çoğunu kullanacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu mekanizm ve sanal makinenizin yavaş performansına neden olabilir. Sanal makine işletim sisteminin kullanabileceğinden daha fazla sanal işlemci soketine sahip olacak şekilde yapılandırmıştır diyor. Dolayısıyla seçim yaparken 4'ten fazla çekirdek seçimi yapmamanızı öneriyorum. Bunun dışında sanal makinemizin işletim sistemi Windows 11 64 bit ARM versiyonu. Onu da şöyle göstereyim. Burada yazıyor zaten. Bu versiyon tüm programlarla uyumlu olmayabiliyor. Örneğin SQL yükleyecekseniz işletim sistemi uyumlu olmadığı için hata alırsınız ve yükleyemezsiniz. Herhangi bir program yüklemeden önce işletim sisteminizin programla uyumlu olup olmadığının kontrolünü yapmanızı öneririm. SQL özelinde söylüyorum. Bu versiyon veri tabanı motorunu yükleyemiyor ama Management Studio ve diğer bileşenler yüklenebiliyor. UTM ile farklı bir sanal makinede sadece veri tabanı motorunu çalıştırıp VMware'deki sanal makineden bu SQL sunucusuna bağlanarak çalışmalarınızı yürütebilirsiniz. Bu ve buna benzer videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlemiş olduğunuz için. Hoşça kalın.